arkadaşlar, FL Studio bilgilerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 21.2 ile beraber gelen mükemmel güncellemelerden bahsedeceğiz. İlk bahsedeceğim bölüm sizin de bir yerlerden gördüğünüz FL Cloud yani FL Bulut ile alakalı. İlk önce şundan bahsetmeliyim ki FL Cloud sadece bir ses bulma sistemi değil. FL Cloud birçok şeyin birleşimi olarak üretilmiş bir sistem. Buna kayıt oluyorsunuz. Aylık, yıllık canınız nasıl isterse çeşitli avantajları var. İlk önce bunları anlatmak gerekirse. Üyelik sistemlerine baktığımızda aylık üyelik var. Yani 8 doları sınırsız erişim alabildiğiniz bir sistem. Bu sistemde otomatik mastering, şarkı yayınlama gibi özellikler de mevcut. Yani 8 dolara burada gördüğünüz seslerin tamamından faydalanıp paketlerin tamamından indirmeler yapıp aynı zamanda yeni gelen özellik olan AI mastering ile mastering yapabiliyorsunuz. Bunun için küçük bir indirme yapması gerekiyor burada olduğu gibi. Bu üyeliğiniz olmadan AI mastering de yapamıyorsunuz. O da çok sınırlı oluyor. Ve aynı zamanda DistroKid ile sponsorluk anlaşması olduğu için 8 dolara şarkı yayınlama ücreti de dahil. Yani 8 dolar verip FL'in sample'larını, mastering hizmetini ve DistroKid aracılığıyla şarkı yayınlama sistemini kullanabiliyorsunuz. Bu ödemenizi devam ettirdiğiniz sürece geçerli. Yıllık var. Yıllık ücret 80 dolar. Biraz da avantajlı. Ancak bu ilk defa olduğu için FL Cloud tanıtıma özel 50 dolar gibi bir ücreti var. Bunun son tarihi 8 Ocak ve kredi paketi var. Bu da eğer mastering hizmetini kullanmak istemezseniz, işte distribütörü kullanmak istemezseniz, sadece sesleri kullanmak istiyorsanız tek seferlik alınabilen kredi paketleri. Bu kredi paketleri Splice gibi aylık olarak aktarılmaz. Bir kere alınır. 100 kredi alıyorsunuz 7 dolara. Biraz daha ucuz. 100 krediyi bitirene kadar devam ediyorsunuz. Bittikten sonra bir 7 dolar daha verip 100 kredi daha satın alabilirsiniz. Splice gibi sistemi yüzünüze kapatma ya da işte krediniz bittikten sonra şarkı sesleri indirememe gibi falan filan böyle olaylar yaşamıyorsunuz. Ya zorlama bir sistem yok. İndirdiğiniz şarkılar sonsuza dek sizin oluyor. Onu da unutmamak lazım. Yani 100 krediyle 100 ses indirdiğiniz zaman sesler tamamen sizin. Ondan sonra tekrar krediye ihtiyacınız yok aynı sesler için. Üyelik sistemleri bu şekilde. Cloud'u nasıl kullanıyoruz? İlk önce giriş yapmamız gerekiyor. Tabii ki bu full FL Studio kullananlar için, yani ücretli bir şekilde FL Studio kullananlar için geçerli. Normal ImageLine'ın sitesine giriş yapar gibi giriş yapmanızı bekler. Aynen burada olduğu gibi. Ben de otomatikman giriş yaptı çünkü internette şu an açık sistem, normal giriş yapıyorsunuz. Hangi tarzları sevdiğimi soruyor. Buradan sevdiğim tarzları seçiyorum. Buna göre bana bu tarzlardan şarkılar sunuyor, sesler sunuyor. Şu an Trial modda ilk bir ay ücretsiz olduğu için kullanımı, ses indirmesi değil ama gezinmesi ücretsiz. Bu yüzden Trial modda. Burada baktığımız zaman kalp olan var, kalp kısmı var. Favorilediğimiz sesler için geçerli. Yanında tik işareti olan bir yer var. Bu da indirdiğimiz sesleri gösteriyor. Buradan da kendi hesap ayarlarımızı görebiliyoruz. Discover kısmından direkt paketleri görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi FL Studio denildiğinde insanın aklına ilk gelen kişilerin paketleri bulunuyor. Hemen aşağı doğru indiğimizde WA Production gibi ünlü firmaların da paketlerinin burada olduğunu görüyoruz. Bunlar nasıl çalışıyor? Yani nasıl yaptılar bunları? FL Studio biliyorsunuz ki geçmiş zamanda Producer Loops'u satın aldı. Bünyesi altına kattı. Oradaki tüm paketleri de FL Cloud'a geçirdi. Şimdi oradaki neredeyse tüm paketleri kullanabiliyoruz. Bir bakalım nasıl sesler var. Alttaki ses kısmından sesi kısabiliriz sample'ın. I feel that I need it. I want to hide my fear. I feel that I need it. Just let me love you. Şu an hızlı çalıyor. Nedeni nedir? Çünkü BPM senkronizesi açık sağ en altta. Bu bizim BPM'imizi, projemizin BPM ile buranın BPM'ini eşliyor. Yani 95 BPM ama 140 BPM olarak çalıyorlar. Bunu kapattığımızda 95 BPM olarak çalacaktır. Yine BPM tonu burada yazıyor. Favoriye koymak istersek kalpleyebiliriz. Artı tuşuyla indirebiliyoruz. Ve burada da ekle, işte şurada aç gibi özellikler var. Direkt Edison'da falan açabiliyoruz. Report'ta da bildirim yapabiliyoruz. Bunun haricinde tonunu değiştirebiliriz. Yani şu an A diyez majörde. Ben bunu Re diyez majörde duymak istiyorum. Ya da main. Böylelikle projenizin tonuyla da uyumlu olup olmadığını bakabilirsiniz. 2 katı hızda veya yarı hızında çalabiliriz. Ve buradan sonsuz tekrar yaptırabiliriz. Burada popülere göre sıralanmış.
Paketi kaldıralım. Sounds kısmına gelelim. Burada da tüm sesleri tek bir yerde görebiliyoruz. Buradan genre'ye göre ayırabiliriz. Loop olup tek vuruş olmasına göre ayırabiliriz. Enstrüman olmasına göre ayırabiliriz. BPM, proje BPM'inize göre bile ayarlayabiliyorsunuz. Ve tona göre de ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada da direkt olarak paketler bulunuyor. Direkt paketleri kontrol edebiliyoruz. İndirdiğimiz sesleri ok tuşundan bulabiliriz. Ben daha önce bir tane indirmiştim. Bunu tekrar indirmem gerekiyor. Şöyle bir ok işareti çıktıktan sonra kullanabiliyoruz. Bunu kullanmak için yapmamız gereken tek şey sürükleyip bırakmak. Bu kadar basit. BPM farklı olsa da çalışır mı? Evet. BPM farklı olduğu zaman sizin bunun BPM'ini oturtmanıza gerek yok. Bu şekilde değil tabii ki. BPM sync açık olunca ve buradaki ton ayarlanmış olunca onlara göre gönderiyor sesi. Biraz önce yapmadı mesela. Neden? BPM senkronizesi açık değildi. Şu an açık ve ben bunu buraya sürüklediğim zaman direkt gördüğünüz gibi bir dörtlüğe tam olarak oturuyor. Cloud kısmı bu kadar. Fazla bir özelliği yok ama mükemmel çalışıyor. Bununla beraber bir özellik daha gelmişti. Bu da AI Mastering. Evet, ben buraya Cambridge MT'den alınan bir şarkı koydum. Mastering yapılmamış. Geliyoruz buraya. File kısmından Export'a geliyoruz ve buradan Master seçeneğine tıklıyoruz. Buradan projenin kaydedilmek istediği yeri seçmemi istiyor. Burada da şarkı adı King of the Weekend yazıyorum. Bu zaten projeniz varsa halihazırda direkt onunla beraber çalışıyor. Bu da normal klasik bildiğimiz export ayarlarını yapıyorsunuz aynı şekilde. Kalitesini seçebildiğimiz kısım yine her zamanki gibi 512 ayarladık. Buradan başka bir şey seçmeye gerek yok. Ve aşağı kısım şu anda Trial modda bir aylık ücretsiz olduğu için burayı da kullanmamıza izin veriyor. Buradan sağ taraftan yayınlamak istediğiniz platforma göre bir loudness, bir loops değeri seçtirebiliyorsunuz. Veya kendiniz elle de değiştirebilirsiniz bunu. Benim tavsiyem CD'yi seçip gürültü savaşlarından önde çıkmanız. Yani çok yüksek sesli yapmak hiçbir şey kazandırmaz. Platformların hepsi kıstığı için o yüzden biz genelde 9-10 loops'larda bırakıp şarkıyı hem bir tık daha yüksek sesli hem de platformların daha az müdahale edeceği seviyede bırakıyoruz. Burada referans verebiliyoruz. Referans dediğimizde otomatik dersek kendisi otomatikman bir tarz seçer. Bu elektronik bir tarz. Tekno diyorum. İkincide de iki tane örnek oluşturuyor sizin şarkınızın haricinde. Buradan da otomatiği seçebiliriz, arttan tarz seçebiliriz veya sadece limiter koymasını isteyebiliriz. Böyle bir seçeneğimiz de var. Mesela bass al, EDM ve tekno olarak seçiyorum. Start dediğim zaman bu şarkıyı ilk önce WAV çıktısını alıp buluta yüklüyor. Sonra masteringini yapıp bize veriyor. Mesela şu an renderlıyor. Şimdi mastering'i uyguluyor. Şu an verdiğim referans A ile beraber mastering'i tamamlıyor. Burada aşama aşama görebiliyorum. Bu da çok güzel bir ekran olmuş. İlk verdiğim tekno canlısının masteringini tamamladı. Şimdi EDM odana geçiyor. Bunu da tamamladı ve bizi master ekranına gönderdi. Burada şarkılar arasında geçiş yapabiliyorum. Görüntü olarak sadece bir tanesini görmek istersek buradaki tiki açıyoruz. Buradan da tek tek geçiş yapabiliyoruz. Farkı anlayabilmek için. Mesela şu an orijinali bir çalalım. Buradan çalma sesini değiştirebiliriz. Sol tıklarsam baştan başlıyor. Sağ tıklarsam da şarkının istediğim pozisyondan başlatabilirim. Şimdi geçiş yapalım. Oldukça başarılı. Select dediğim zaman bunun WAV'ını direkt bize veriyor. Ve bu WAV'ı direkt kullanabiliyorum. Bu pencere açık olduğu için tabii şu an izin vermiyor geri atmam ama şöyle yaptığım zaman bu mastering dosyasına tekrar erişmiş oluyorum. Oldukça iyi. Mastering konusunda oldukça başarılı. Gelelim şarkıyı yayınlama kısmına. Şarkıyı yayınlama kısmını da oldukça kolaylaştırmışlar. Artık yapmanız gereken tek şey Tools'a gelip distribütör demek, yayınlama demek daha doğrusu. Buradan sizi FL Studio'nun sayfasına gönderiyor. Buradan şu an Trial modda olduğumuzu gösteriyor. Zaten bunu istediğimiz zaman normal moda çevirebiliyoruz. Bu Trial mod bittiği zaman otomatikman yenilemiyor. Kendimiz yenilememiz lazım. Burada gördüğünüz gibi DistroKid aracılığıyla yayınlama diyor ve bir DistroKid hesabı bağlamamızı istiyor. Evet, direkt olarak giriş yaptık. Gördüğünüz gibi her şey açık. Klasik uyarımız
Evet, gördüğünüz gibi FL Cloud'un birçok avantajı bu şekilde. Distribütörde direkt FL Studio'dan gönderim olmuyor. Ancak direkt DistroKit'e buradan direkt ulaşabiliyorsunuz. Ekstradan sürekli üyelik bilgisi girmenize gerek kalmıyor. Bu şekilde gönderimi de halletmiş oluyorsunuz. Bu arada DistroKit'te var olan üyeliğinizi bağlayamıyor musunuz? Bunu da denedim. Yeni üyelik yapmanız gerekiyor. Çünkü var olan üyeliğiniz zaten paralı olacağı için bunu kabul etmeyecek. FL Cloud ile ilgili her şey çözülmüş oldu. Buraya ekstradan bahsetmem gereken şey browser kısmında FL Cloud ile arama yapabiliyor olmanız. Şuradaki küçük oka basarak search FL Cloud dediğinizde örneğin burada bir kick yazdığım zaman bunu FL Cloud'da da aramasını sağlayabiliyorsunuz. Böyle bir sistem var sadece. Şimdi gelelim FL Studio'nun yeniliklerine. İlk başta Fruity Edition bölümüne 8 kanal eklendi. Normalde Fruity Edition çok sınırlıdır ve belirli ses klip sayısına izin veriyor. Ve FL Studio bunu 8'e çıkardı. İkinci özelliğe gelecek olursak temalar kısmına girmemiz lazım. Temalar kısmına ses dalgalarına renk verebileceğimiz Waves kısmı eklendi. Burada frekans bazlı olarak ses dalgalarına renk verebiliyoruz. Bu normalde genel ayarlardan açılıyor. Colorful Waveform gördüğünüz gibi bu kapalı olduğunda beyaz bir şekilde görüyor. Açtığımızda böyle renkler şeklinde gözüküyor. Ve şu an yeni gelen güncellemeyle Damps kısmına gelerek dalgalara kendi ayarlarımızı verebiliyoruz. Örneğin 20 Hz'e kırmızı diyelim. Daha şöyle olsun hatta. Biraz daha böyle 115-100 Hz civarı kırmızı olsun. Kickleri görelim. Daha üst kısımlar şöyle olsun. 8000 Hz civarı şöyle. Bu da tamamen beyaz olsun. Ve burası da koyu mavi olsun diyelim. Bakın gördüğünüz gibi tizlere, basslara göre ses dalgam değişti. Bunun faydası mesela sibilansları çok çabuk görmenizi sağlayabiliyor. Örneğin nerenin tiz olduğunu tizleri beyaz yaptığım için direkt olarak görebiliyorum. Kicklerin başları mesela tizleri normalde. Bakalım öyle mi? Evet. Kicklerin başları beyaz. Bu şekilde renklendirme yapabiliyorum. Tools menüsüne FL Cloud bölümü eklendi. Buradan direkt ulaşmak istediğiniz her şeye direkt buradan da ulaşabiliyorsunuz hesabınıza falan da. Diğer bir özelliğimiz plugin menüsüyle alakalı. Ben pluginleri genelde şuradan kullanıyorum. Burada da şöyle bir olay var. Yani hiç Generate'e girmenize gerek kalmıyor. Direkt bağlantılı olarak miksere gönderiyor bu. Buradaki özellik ise şu. Buraya normalde 2 kere tıkladığımızda bizi direkt piyanoya gönderir. Ama davul yazacağımız zaman 2 kere tıklamak zahmetli geliyor. Onun yerine alta basıp 2 kere tıklayınca direkt Generate açılıyor. Çünkü sadece enstrümanlar değil, buraya davullar da atılabiliyor. Davulları da şöyle kullanıyoruz genelde. Mesela bu kick'i bunun üzerine bıraktığım zaman instrument dediğimde benim için bir patern oluşturdu. Bu sesi miksere gönderdi ve bağlantısını yaptı. Ben sadece buradan şimdi ismini değiştirdim de gördüğünüz gibi her yerde ismi değişiyor. Sadece patern değişmiyor. Onu da Name Clips diyerek değiştiriyorum. Buraya 2 kere tıklarsam piyanoya götürüyor. Ben bunu istemiyorum çünkü kick yazacağım. Alta basıp 2 kere tıklayınca buradan direkt hemen hızlıca kick'imi yazıp geri kapatabilirim. Bunu kopyalayıp gönderebilirim böyle. Gayet işi kolaylaştırıyor. Ayrıca buradaki artı tuşuna sağ tıklamak yeni bir ses kanalı oluşturuyor. Orta tıklamada geldi ki direkt More Plugins penceresine gönderebilirsin. Normalde bulamadığımız bir plugin olduğunda şunu yapıyorduk. More Plugins diyorduk buradan. İşte bunu hızlandırmak için orta tuşa atama yaptılar. Bu şekilde direkt ulaşabiliyoruz. Bir yenilik export penceresine geldi. Burada bir sesi biz kaydederken önceden farklı bir yazı vardı. Background rendering yazıyordu. Şimdi ise render minimized yazıyor. Direkt olarak arka plana atıyor. Buradaki buffer length kontrolcüğüne milisaniyede eklendi. Böylece direkt milisaniye olarak da görebiliyoruz ama zaten FL Studio falan kullanıyorsanız böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Genel ayarlar kısmında değişiklikler var. Burada zaten Colorful Waveform'u göstermiştim. Burada ayrıyeten Create Automation Clips at the Playback Position var. Bu kapalıyken otomasyon oluşturduğunuz zaman direkt olarak en baştan en sona kadar oluşturuyordu. Ancak şimdi şunu uzatalım mesela. Ben 3'teysem bir otomasyon oluşturduğumda otomasyon direkt olarak benim şu çizgimin hizasından başlar. Gördüğünüz gibi parçanın sonuna kadar devam eder. Bunu açmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bunun haricinde yukarıya baktığımız zaman mouse tekerleğiyle kullanılan dikey yakınlaştırma ve yatay yakınlaştırmanın hız ayarı geldi. Bunları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Benim orta mouse butonum çalışmıyor. O yüzden bunu yapamıyorum. Monophonic Painting in Piano Roll. Bu özellik geldi. Bu normalde bunu zaten hatırlarsınız.
kullanabilirsiniz. Şimdi bu özellik teksizken şöyle oluyor. Fırçayla çalışıyor bu sadece. Basılı tutarken yukarı aşağı kaydırma yapamıyorum. Gördük, böyle ayrı ayrı basmam lazım. Yukarı aşağı kaydırmayı da geçtim. Mesela üst üste koyabilirsin. Buna polifonik denir. Bu ayarı değiştirebiliyoruz. Bu ayarı monofonik boyama olarak yapabiliyoruz. Monofonik boyama nedir? Mesela buranın üstüne tıkladığınızda yeni bir tane oluşturmuyor, gördüğünüz gibi. Var olanı kaydırıyor. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Değiştirebiliyor musunuz? Evet. Değiştirebiliyorsunuz. O varsayılanı değiştiriyor sadece. Örneğin Shift'e basılı tutup koyarsanız polifonik koymaya devam edebiliyoruz sonra. Kapatalım bu özelliği. Aynı şekilde normal kullanımda da normalde koyabilirsiniz. Shift'e basılı tuttuğunuzda monofoniye geçer. Böyle yani ters yapıyorsunuz. Yerini değiştiriyorsunuz. Uyarı sistemleri değiştirildi. Yani burada Warnings adı altında bir bölümümüz var. Buradan Efe'nin size verdiği uyarı mesajlarını açıp kapatabiliyorsunuz. Burası değiştirildi. Önemli güncellemelerden biri de büyük ihtimal playlist'e geldi. Buradan şarkımızı silmedik. Bunu atalım geri bir daha. En önemli özelliklerden birisi büyük ihtimal artık şarkıları aynı internetten yaptığımız gibi parçalara ayırabiliyoruz. Mesela bu şarkı. Klip menüsüne tıkladığımızda Extract Stems for Sample tuşuna basıyoruz. Yine bir indirme yapmamızı istiyor. 170 MB'lık bir indirme yapacak. Tamamlandı. Şu an kullanabiliriz. Bastığım zaman bunları nelere ayırmak istediğimi soruyor. Bu pencere geldiğinde nelere ayırmak istediğimi soruyor. Ben buradan istediğimi seçebiliyorum. İşlemci kullanımını sınırlayabiliyorum. Çünkü bu aynı zamanda sizin işlemcinizi de kullanıyor. Ve ana şarkıyı, yani bu şarkıyı işlem tamamladıktan sonra ne yapsın bunu soruyor. Sustursun ve sadece bunları açsın. Extract diyorum. Bu işlemin bilgisayarınızın gücüyle doğru orantılı olduğunu lütfen unutmayın. O yüzden bu işlem sizde uzun sürüyorsa bu bilgisayarınızın performansıyla alakalıdır. Ben de bitene kadar bekleyeceğim ve bittikten sonra size videoyu tekrar açacağım. Evet, çıkarma işlemimiz tamamlanmak üzere. Alt kanallar olarak bize bunu sunacak. Gördüğünüz gibi ana sesi de susturdu. Topluca çaldığımızda yine aynı şeyi duyacağız. Bakalım nasıl ayırmış. Gayet güzel. Bir de vokale bakalım. I'm a techno god. Guess who's my favorite? Strawberry. I'm the king of the weekend. We see you in the weekend. This one their favorite. I chat them hard. But I'm not so selfish. Nah, we don't. Bu seçtiğiniz şarkıya göre de daha iyi performans gösterecektir. Buradaki erkek vokali düşük frekanslı ve şarkıda zaten büyük bir çoğunlukla düşük frekans içeriyor. Bu yüzden bazı sesler bazılarına karışıyor ama bu bir tık daha iyi şarkılarda, mesela normal baslı bir şarkı ama kadın vokaliyle beraber kullanıldığında çok iyi performans veriyor. Burada da kötü yapmamış. Zaten bunları örneğin remixleyecekseniz şarkının arasında fark edilmeyecektir böyle şeyler. Bir diğer önemli özellik ise yeni bir pluginimiz var. Bu onun dışındakiler zaten aşırı önemli değil. Burada yeni pluginimizin ismi Kepler. Popüler Juno 6 Synthesizer'ın birebir kopyası olarak tasarlanmış. Harika sesler çıkarabiliyor bu arada. Gördüğünüz gibi üstünde kendi chorus'una kadar her şeyi var. Presetler oldukça fazla ve güzel olan kısmı Producer Edition, yani Fruity Edition'dan sonraki sürümden itibaren var. Daha yüksek sürümlere ihtiyacınız yok. Çok güzel arpejler var.
gayet güzel. Direkt olarak gördüğünüz gibi Juno seslerini kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça faydalı bir plugin olmuş. FL Studio güncellemeleri bu kadardı. Ben en önemlileri gösterdim. Yani en çok kullanabileceklerimizi. Bunun haricinde daha çok fazla düzenleme ve hata düzeltmesi zaten yapılıyor. Bundan sonra bir önemli, büyük bir güncelleme daha olduğu zaman sizlere haber vereceğim. Burada tek insanı düşündüren kısım gerçekten FL Studio biraz bu sektörü manipüle etmeye başladı gibi duruyor. FL Studio kullananlar için iyi bir şey aslında. FL Studio son 5 yıldır gerçek FL olmaya başladı çünkü bizi de bu zaten mutlu ediyor. Yani yaklaşık 20'den sonra falan gerçekten kullanıcıları mutlu etmeye devam ediyor. Full kullanan arkadaşlarım yine FL Studio'nun kendi sitesine girerek forum kısmından istediğiniz geri bildirimi sağlayabilirsiniz. Ben cevap vermedikleri kişi görmedim. Bizzat benim yazdıklarıma dahi cevap verdiler ve buradan yeni güncellemeleri takip edebilirsiniz. Bu sürümden sonra hata düzeltmelerini içeren 21.2.1 çıkacak. Ama bunda aşırı önemli bir şey yok. Sadece bug'ları düzelt gönderiyorlar. Hata düzeltmelerini sağlıyorlar. Siz de bir sıkıntı yaşadıysanız veya bir şeyin değişmesini istiyorsanız buradaki herkes gibi belirtebilirsiniz. Bundan sonra gelecek olaylarla ilgili şöyle küçük de bir ipucu vereyim. FL Cloud geldiği için arkadaşlar bunlar çok önemli şeyler. FL Cloud geldiği için collab yapmanın önü açıldı. Yani FL'in yapmayı düşündüğü şeylerden birisi. Bizzat kendilerinin yorumlarından okuduğum şeyler söylüyorum size. FL Cloud aracılığıyla tek projede 2 kişinin çalışması, 2 ya da 2'den fazla kişinin çalışması olayının önü açılıyor. Projelerin buluta kaydedilmesi gibi şeylerin yine önü açılıyor. Bunlar ücretsiz olur mu? Belli olmaz. Biliyorsunuz ki FL bir kere para ver, ömür boyu kullan bir program olduğu için buluttan para kazanmak isteyebilirler ki bu en büyük hakları. Sonuçta diğer programlar gibi güncelleme başına para istemiyor sizden. Bu da en büyük avantajı zaten maddi konuda. Bunun haricinde büyük ihtimal 21.3 ile veya 4'te göreceğimiz şeylerden bahsedeyim size. Mikser sayısı. Biliyorsunuz ki 125 kanal var ve bundan bazı kişiler oldukça memnun değil çünkü film müziği falan yapanlar da var benim bildiğim kadarıyla. FL buranın kod değişimleri yaptıkları için şu an yeni yazılımcılarla beraber buranın tam bir karmaşa abidesi olduğunu söylüyor. Çünkü Delphi ile yazılmış bir program FL ve 90'larda yazılmış. Yani oldukça karmaşık bir kod blokları var. Mikser en karmaşıklarından birisi zaten. Planladıkları şey dinamik mikser kanalları. Yani buraya siz 125 kanalı doldurduğunuzda yeni bir mikser kanalı açılması gibi muhabbetler olacak. Bunun gibi benzer şeyleri zaten FL'in forumundan takip edebilirsiniz. Bunlar da benden size ekstra bilgiler olsun. Siz de görmek istediğiniz yeni özellikler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer FL foruma yazamıyorsanız ben sizin adınıza güzel bir fikirse hem tartışırız yorumlarda hem de sizin yerinize bildirim sağlamış olurum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.